WordPress sitenizde kullanıcı profilleri, kullanıcı grupları oluşturmak ister misiniz? Veya sitenizde etkileşim yaratmak ister misiniz diye sorayım size. Bunun yanında bir sürü özellik daha var. Şu an yeni incelediğim bir eklenti tam size göre arkadaşlar. Hemen ona bir geçip bakalım. Herkese selamlar. Videoya hoş geldiniz. Ben Ramazan Boz. Bu videoda incelediğim eklenti eğer sitenizde etkileşim yaratmak istiyorsanız, biraz böyle fazla üyeniz, aboneniz var diyelim. Hatta kullanıcılar arasında bir etkileşim olmasını bile istiyorsanız bu eklenti bence size göre. Ücretsiz kısmıyla neler yapabiliriz? Çok detaylar var. Geçen senelerdeydi herhalde. Kullanıcı profiliyle ilgili bir videom var zaten. Hala da seyrediliyor. Bu eklenti ona göre daha fazla detaylı. Daha fazla detayı var. Artı WooCommerce bağlantıları falan da var. Bayağı etkileşim yaratabilecek bir eklenti sitenizde. Profillerle olsun, mesajlaşma olsun. Bakın, üyeler arası mesajlaşma olabilir. Sosyal bir sayfaya bile çevirebilirsiniz. Çok uzatmayacağım lafı. Hemen geçenin geliştiricinin WordPress sayfasında bir inceleyelim, bir bakalım. Yeteri kadar tabii ki ilgi ve alaka olursa bu videoyu arkadaşlar daha detaylı inceleme imkanımız da olur diye düşünüyorum. Çünkü tam böyle detaylarına girmek saatleri alır. Fazla detay var. Yani fazla böyle özellik var. Hemen geçelim. Bir bakalım. İncelediğim eklenti geliştiricinin WordPress sayfası. Hemen Türkçesine bakalım. Profile grid, kullanıcı profilleri ve gruplar, topluluklar. Şimdi özellikle bakın, üstünü basa basa söylüyorum. Bu sayfanın linkini videonun açıklamalar kısmında olacak. Eğer bu eklentiyi kurmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen girin, okuyun bu sayfayı. Baştan sona okuyun. Çünkü çok fazla detaylı. Anlayacaksınız zaten eklentinin ne kadar çok özelliği olduğunu. Başlangıçta biraz zor gelebilir. Şu anki WordPress sürümümüzde uyumlu. Çok eski bir eklenti değil bu. Gündeme çıkmış bir eklenti değil. Fiyatlandırmasına bir bakalım hatta. Ücretsizde bakın arkadaşlar. Ücretsizde neler var neler yok. Şunlar ek uzantıları. Ücretsiz arkadaşlar bunlar. Sayfalarına üye oluyorsunuz. Ondan sonra bu eklentileri indiriyorsunuz zaten. Bu eklentilerin çoğunun da Türkçe dil dosyası, hatta eklentinin dil dosyası var. Türkçe'ye çevirdim. Gayet güzel oldu. Çok rahat anlaşılıyor. Uzantıların da Türkçe dil dosyaları var. Onları da çevirdim arkadaşlar. Tabii ücretli $80'dan başlıyor bir site boyunca, ya da bakın sınırsız var. Sınırsız site kurulumu ve sınırsız update. O da $140'mış. Tabii artık siz inceleyip bakacaksınız. Eğer hoşunuza giderse bilmiyorum, artık alırsınız almazsınız. Şimdi bakın, testte şu sekmelerden bile ne kadar detaylı olduğunu çok rahat anlayabiliyorsunuz. En basitinden işte bakın, burası profil sekmesi, profili. Buradan mesela işte girdiği hangi gruplarda olduğunu falan gösteriyor. Bakın grupları, blog yazısı. Mesela sayfanızda dediğim gibi etkileşim, çok rahat bir etkileşim yaratmak istiyorsanız blog yazıları bile gönderebiliyorlar kullanıcılar. Siz de artık onaylayıp onaylamazsınız. O size bir bildirim olarak geliyor. Bu şekilde bile sayfanızda bir etkileşim yaratabilirsiniz. Mesajlar kısmı var. Gruptaki kişilerle mesajlaşma olayı var. Bildirimler var. Bildirimlerde grupta mesela ne olmuş, ne etmiş, işte ne yaptığınıza dair, sizin sayfada kullanıcının neler yaptığına dair bildirimler sekmesi var. Arkadaşlar yine bu şekilde bakın. Ayarlar sekmesi var. WooCommerce bağlantısı var demiştim. Artı eklentiyle WooCommerce'te bir bağlantı yapıyor. Orada bir ufak düzeltilmesi gereken bir şey var. O da zamanla bence düzeltilecektir diye düşünüyorum. Şu olay mesela, bakın, satın aldığınız ürünü burada gösteriyor. İsterseniz bunu diğer kullanıcılar zaten görüyor. İşte sizin profilinizde. Bununla ilgili inceleme yaptıysanız, yorum yazdıysanız, hatta ürün incelemesi, insanlar o ürün incelemesini bile görebiliyor, okuyabiliyor. Burada ne kadarlık alışveriş yaptığınızın tutarı. Şurada da alımlarda mesela ben bir tane normalde örnek olarak aldım ama buraya geçmedi. Sanırım orada kısa bir düzeltme yapılacaklar. İlerleyen zamanlarda bir update, güncelleme olur diye düşünüyorum. Sepet, ürün incelemesi falan, bu şekilde. Hatta bir kontrol paneline şöyle bir girelim. Şöyle kullanıcı profilleri diye, Türkçeleşmiş hali bu. WordPress kontrol panelindeyiz. Bakın, üyeler, genel ayarlara bakalım hatta. Burada hemen hemen bütün her şeyi yapılandırabiliyorsunuz. Tabii benim aldığım notlar var. Onları da hemen size söyleyeyim. Fikriniz olsun eklenti hakkında. Ücretli grup üyelikleri açabiliyorsunuz. Bakın, insanlar o gruba girmesi için ücret ödemesi gerekiyor ama ne yazık ki yalnızca ücretsiz sürümünde PayPal sistemi var. O da bizim ülkemizde kullanılmadığı için ne yazık ki bir şey yapamıyorsunuz. Ücretli sürümünde tabii ki ayrıntılarda dikkatimi çekmedi gerçi ama kredi kartı olması lazım, ama Stripe mi kullanıyor acaba? Stripe kullanıyorsa onu da kullanamıyoruz tabii ki. O da var. Öyle bir sıkıntı da var. Ona bakmak lazım aslında. Onun haricinde ne var? WooCommerce bağlantısı var işte. Satın almalar, ürün yorumları yapabiliyorsunuz. İçerik kısıtlaması var. Bakın, yazdığınız içeriklerin mesela kimler tarafından görünmesini istiyorsunuz ya da herkese göstermek istiyorsanız yazınızı herkese açabiliyorsunuz. O şekilde içerik kısıtlama sistemi de var. Blog gönderimi var. Dediğim gibi yazı gönderebiliyorsunuz
siteye, sayfaya kullanıcılar gönderiyor bunu. Siz de onaylayabilirsiniz. Mesajlaşma var. Bunlar aldığım tabii ki başlıklar. Dezavantajı olarak ödeme olayı biraz sıkıntılı. Ödeme almazsınız. Öyle diyeyim artık. Ne diyeyim? Böyle bir kontrol paneli var. Güzel bir kontrol paneli. Türkçe olması da çok iyi. Türkçeleştirdiğim için çok iyi. Gayet de anlaşılıyor. Eklentiye dediğim gibi ücretsiz uzantıları var. Eklediğim işte WooCommerce, bakın entegrasyonu. Demo içeriği, mesela demo gruplar var. Kullanıcı görünen adı, Elementor uzantısı var. Kullanıcı profili kısa, işte header kısmı, profildeki bunları falan değiştirebiliyorsunuz. Bir sürü özellik katabiliyorsunuz. Bunu detaylı anlatmak, her bölümü anlatmak çok saat alır. Öyle diyeyim. Hemen bir eklentinin kurulumunu falan yapalım. Hafiften bir ayar yaparız. Detaylı olmasa da en azından şu sekmelerin ne olduğunu göstereyim size. Onları da anlamış olursunuz. Bir fikriniz olur diye düşünüyorum. Hadi geçelim. Geçmeden önce ne yapıyoruz? Uyarımızı yapıyoruz tabii ki. Eklentiyi bir tane e-ticaret sayfasına kuracağız tabii ki. Demo olarak kullandığım bir sayfada hemen eklentiyi kuralım. WordPress kontrol paneline geçiyoruz. Eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentimizin ismini yazacağız ve aratacağız. Eklentinin kurulumunu yapacağım. Ondan sonra da etkinleştireceğim arkadaşlar. Eklenti kuruldu. Etkinleştirdik. Sayfayı da bir yenileyelim. Bu tarafta, sol tarafta bakın, kontrol panelinin sol tarafına bu şekilde geliyor. Tabii ki İngilizce. Ne yapıyoruz? Loco Translate üzerine geçiyorum. Oradan da Türkçe dil dosyasını yükledikten sonra Türkçeleştirip devam edelim. Loco Translate'e geldim. Eklentimizi bulalım. Şöyle bulalım. Eklentimizi, kalıbı bir düzenleyelim. 2737 eşitle diyelim. 2700, 2283 çıktı. Şöyle bakın. Gene bir uyarı verdi. Bu tip uyarılarda yapacağımız işlemi biliyorsunuz. Ayarlar kısmına geliyorum. Kaydetmedim. Ayarlar kısmına geldim. Şunu biraz yükseltin arkadaşlar. Ben 24 diyorum hatta. Hatta ben standart şöyle yapıyorum. 4096 diyorum. Sonra tekrar eski ayarına çevirirsiniz. Kaydet dedim. Tekrar eklentiler kısmına geliyorum. Eklentimizi bulduk. Şimdi gene kalıbı düzenle diyorum. Şimdi eşitle diyelim. 737 idi, bakın 753'e geldi. Şimdi kaydet diyelim. Artık çeviri dosyamızı yükleyebiliriz. Po yükle diyorum. Loco klasörünün içine yükleyeceğim dil dosyasını. Hemen dil dosyamızı da bulalım. Yükle diyorum. Çeviri dil dosyamız da yüklendi arkadaş. Şunu bir eşitle diyelim hatta. Bir daha. Dil dosyamız da yüklendi. Hemen bakın şöyle testini de yapalım. Gördüğünüz gibi Türkçeleşti arkadaşlar. Artık eklentinin ayarlar kısmına geçip gerekli olan ayarları yapalım. Hatta profilimizi şöyle bir özelleştirelim, güzelleştirelim. Eklenti ayarlarına geçmeden önce arkadaşlar, eklentiyle birlikte sitemizde birkaç tane sayfa oluşturuluyor. Tabii ki eklenti kuruyor bunları. Kullanacağı sayfalar var. Onları bir düzeltelim, bir ayarlayalım hatta. Ondan menü oluşturalım. Ön sayfamıza ki en azından testlerimizi kontrol edebilelim. Şimdi sayfalar sekmesine gelelim. Oluşturduğu sayfalara bir bakalım hatta. Şöyle yayınlanmış diyelim. Tabii normal benim kullandığım sayfalar da var. O yüzden fazla gibi geliyor bakın. All groups, yani bütün gruplar sayfası var. Hatta şöyle bunları tabii menüye alayım da oradan bakarız daha iyi. Varsayılan kullanıcı grubu. Ondan sonra işte şifre unutma. Başka ne var mesela? Giriş sayfası var. Profil var, kayıt var, kullanıcı arama var. Bunlar hep eklentinin kurduğu sayfalar, oluşturduğu sayfalar arkadaşlar. İşte yazı gönderme var, kullanıcı bloğu var filan bunlar. Şimdi bunları bir menüye alalım. Türkçeleştirmesini yapmayacağım. Direkt bunları menüye alacağım arkadaşlar. Hemen hızlıca, çünkü uzatmayalım. Görünüme geldim. Menülere geleyim, hemen oluşturalım. Ana sayfamızda şöyle ön sayfamızda gözüksün. Hatta şuraya bir tane şimdi şey yapalım. Özel bağlantılar. Profile grid dedik mi? Şöyle alalım. Şöyle. Bunun altına toplayacağım şimdi. Oluşturduğu sayfaları. Bakın şöyle. Bu da var. Şunu alalım. Pardon. Şöyle. Şunu alalım. Ekleyelim. Ondan sonra şunu alalım. Alt menü şeklinde falan hepsini göstereceğiz.
Kategoriler, kullanıcı blokları demiş. Geç. Açılış sayfaları geç. Sayfalara gelelim. Şimdi şunu alacağız. Bunu aldık. Şunu alalım. Bunları da alalım. Şöyle alalım. Şöyle. Menüye ekle diyelim. Öyle hepsi alt menü şeklinde açılsın. Şimdi zaten Temo'nun kullandığı bir giriş sayfası var, kayıt sayfası falan var. Bir de eklentinin işte dediğim gibi oluşturduğu sayfalar var, böyle giriş, kayıt, yeni kayıt falan şeklinde. Onları da görmüş oluruz. Onu kaydedelim. Sonra sayfamıza bir geçelim şöyle. Ana sayfadayız. Bak buraya geldi zaten. Özel sayfada bakalım. Şu an giriş yapmadığımız sayfa şeklinde. Bakın. Profile git. Şöyle bakalım, inceden inceye bir bakalım. Normal varsayılan olarak gelen profil sayfamız arkadaşlar, bakın. Tabii bunlar bazı kısımları ayarlar kısmından Türkçeleştirmeniz gerekiyor. Hakkında gruplar, blok, bakın blok yazıları mesela. Arkadaşlar henüz o arkadaşı falan yok. Tamam, geçtik. Varsayılan kullanıcı grupları var mı? Grup. Evet, varsayılan kullanıcı grubu bu şekilde gösteriyor. Bütün gruplarda zaten bir tane grup var. Şifrenizi mi unuttunuz? Hemen ona da bakalım. Bu şekilde. Bir de temanın mesela kendi temamın kullandığı, bakın bu şekilde benimki. Böyle açılıyor. Oluşturduğu giriş sayfası. Tamam, geçtik. Profile baktık. Kayıt var. Kullanıcı ara var. Tabi bunların hepsini göstereceksiniz diye bir şey yok. Siz kendinize kalmış. Ayarlarda mesela kullanıcıların gösterilmesini istemiyorsanız onları kapatabiliyorsunuz, açabilirsiniz. Bu şekilde giriyor mesela. Bu da grup, varsayılan grubun resmi arkadaşlar. Profil. Bizim kullanıcı profil resmimiz burada zaten bu şekilde. Tamam, öyle bir baktık ettik, menüye de aldık. Artık ayarlara geçebiliriz arkadaşlar. Ayarlarına geçip bir ayarlarını yapalım. Eklentimize geldik. Şimdi ayarlara geçmeden önce eklentinin şu menülerine bir bakalım hemen hızlıca. Gruplar diyor. Gruplarda bir tane grup var zaten. Eklenti ile birlikte kurulduğu zaman varsayılan kullanıcı grubu, zaten bir tane üye var. Şimdi birazdan demo içerik alacağız. Birkaç tane grup oluşturacağız. İçinde kişiler falan da olacak. Onları yapacağız zaten hepsi. Üyelere bakalım. Üyelerde de zaten bir tek ben varımdır herhalde. Başka kim olacak? Aynen. Bir tek ben varım. Bu şekilde bakın, grup, eğer üye bir gruptaysa burada grubun da resmi var. Profil resmi var arkadaşlar. Bak güzel bir şey yapmışlar. İsteklere bakalım. İstekler Fronted Group Manager uzantısı yüklü olan grup yöneticileri atadıysanız şöyle bir şey var. Gruplara mesela yönetici atayabiliyorsunuz. Yani moderatör gibi bir şey oluyor. O gruptan sorumlu oluyor. O gruba işte katılmak isteyenler bilmem ne ya da yazışmalarda falan işte inceliyor, kontrol ediyor falan. Öyle bir şey de var. Gruba moderatör de atayabiliyorsunuz. E-posta şablonları, ona bakalım. Burada tabii bunları bakın İngilizce. Bunların dil dosyasıyla bir alakası yok arkadaşlar. Direkt eklentinin içinde olan kısımlar bunlar. Yani dil dosyasında yok. Bunları siz kendiniz Türkçeleştireceksiniz. Bu da şablon bile oluşturabilirsiniz aslında. Hatta şöyle bakın. İçine bir girelim. Gruba giriş, işte hoş geldin muhabbetleri. Yani mesaj gidecek, gruba hoş geldin, şudur budur falan işte. Onlar tabii ki çevrilmesi gerekiyor. Bakın bunlar hep Türkçe bu taraflar. Dediğim gibi detaylı uğraşırsınız ama bence karşılığında bayağı güzel meyvesini de alırsınız yani. Kısa kodlar var, short kodları var. Bayağı bir short kodu var. İstediğiniz sayfalarda falan kendiniz de oluşturabilirsiniz. İçine yapıştıracaksınız kısa kodları, çalışacak. Bakın bayağı var yani. Kısa kod olması iyidir. Güzel. Güzeldir yani arkadaşlar. Kullanılır. Elbet kullanırsınız bir yerlerde. Genel ayarlar zaten birazdan bakacağız. Bir de eklentinin uzantıları var arkadaşlar. Şimdi normalde şu an ücretsiz sürüm, zaten ücretsiz versiyonu kullanıyoruz böyle. Eklentiyi daha fazla özelleştirmek için çeşitli burada uzantıları var eklentinin. Bunlar tabii ki ücretli arkadaşlar. Ücretsiz olanlar da bakın şurada gördüğünüz gibi, bunlar da free yazanlar zaten ücretsiz. Bunları da normal indiriyorsunuz. Nasıl indiriyorsunuz? Şöyle indir kısmına bastığınızda
Hemen basalım bakalım. Kendi sitelerine gönderiyor. Yalnızca bir e-posta adresi falan istiyor. Yani buraya kayıt olacaksınız. Ondan sonra zaten indirme butonları çıkıyor arkadaşlar. Burada eklentiyle ilgili anlatmışlar. Uzantı mesela, yani eklentinin uzantıları ne işe yarıyor, ne yapıyor, ne ediyor falan diye. Bakın burada free yazan kısma bastığınızda böyle bir tablo çıkacak. Bakın 0 diyor zaten, 0 lira. Pardon, şu register kısmına basacaktık. Tabii o logindi, girişti o. Bunları dolduracak. E-posta, işte ad soyad demiş. Şifreyi tekrarlıyorsunuz. Ondan sonra free download dediğinizde indirme butonu çıkıyor size arkadaşlar. Uzantıları da öyle indiriyorsunuz. Ben zaten indirdiğim için bir daha indirme işlemi yapmayacağım. Nasıl yapıldığını gösterdim size. Bunlar şu an bende hazır zaten yani. Kurulumunu yapacağız. WooCommerce, bakın WooCommerce var. Şimdi bazı uzantılarında da arkadaşlar bir tane şu eklentiyi istiyor. Event Prime entegrasyonunu kullanmak için, yani etkinlik, onu denemedim aslında. Çünkü bir eklenti daha kurmanız gerekiyor. Onu kurmadım ama yeteri derecede bu videoya, bu eklenti üzerine özellikle diyorum, bir böyle talep gelirse falan daha detaylı da bu uzantıları ekleriz, özelleştiririz. Biraz daha işte detaylı bir şekilde de anlatımını yaparım. Bir video hazırlayabilirim arkadaşlar. Elementor entegrasyonu yani var. Bayağı da şey varmış. Evet. Diğerleri tabii ki ücretli. Payment Strip varmış. Strip Türkiye'de geçmiyor arkadaşlar. Başka ne var? WooCommerce abonelik entegrasyonu. Şimdi bunu mesela ne olur, aldığınızda icabında WooCommerce üzerinden abonelik satabiliyorsunuz böylece. WooCommerce üyelerinde indirim. Şimdi o WooCommerce'de eğer tabii ki bir sanal postunuz olabilir. İşte ne bileyim zaten sanal post kullanmak lazım bunda. Ya banka, EFT falan kullanırsanız bunu takip etmeniz lazım. Ödeme yapıldığı zaman, çünkü o biraz, ben de sıkıntı yaşıyorum. Benim sistemde de sanal post yok çünkü. Ondan dolayı eğer sanal postunuz varsa daha hızlı olur işlemler. WooCommerce üyelerine indirim, bakın indirim bile verebiliyormuşsunuz gruba göre falan bilmem ne. Yani bayağı bunları inceleyin, yani bayağı şey var, güzel şeyler var. Ama önce tabii ki dediğim gibi iyice bir inceleyin, sayfayı okuyun. İlk önce ücretsiz sürümünü bir deneyin, test edin kendinizi. İşinize yararsa evet, bu gerçekten şey güzel, ona göre bakarsınız. Eklentiler kısmı da bu şekilde dedik. Şimdi artık bir ayarlara geçelim. Ayarlar sekmemiz yani 4, 8, 12, 16, 20. Öyle mi oluyor? Evet, 20 tane gözüküyor burada. Şimdi tek tek bakalım arkadaşlar. Genel forma bakmak, varsayılan sayfa, ek ayarlar bilmem ne demiş. Bakalım genel ayarlarda ne var mı? Tema ile memo ile ilgili grup sayısı, bakın grup sayfasında kullanıcı, yani başlangıç dediğim gibi biraz karışık gibi gelebiliyor. Ama Allah'tan tabii ki Türkçe bayağı sizi yönlendiriyor, anlatıyor. O yüzden de çok da zorlanmazsınız. Biraz vaktinizi alır ama çok fazla zorlanmazsınız arkadaşlar. Burada sayfalar, işte kendi kurmuş olduğu sayfaları olması lazım, bakın. Ne işe yaradığını bilmem ne filan. Genel sekmesi böyle bir şeymiş. Burada aslında şöyle yapalım. Dikkat edeceğiniz kısımlar ya da böyle ilk yapmak istediğiniz şeylerden hemen onlara geçelim. Lisans demiş, geç. Profil şablonları, evet bakın bunu gösterebiliriz. Şimdi böyle bir profil var. 6 tane 8 tane daha şablon veriyor size arkadaşlar. Bakın kullandığımız şablon şu an bu. Farklı şablonlar da var. Bunu temanızda hani biraz daha böyle şey olması için, uyumlu olması için falan değiştirebilirsiniz. Şöyle bir şey mesela, bunu seçebilirsiniz. 1, 2, 3 diye gitmiş, bakın böyle. Bayağı var yani. 7 varsayılanla birlikte 8 tane. Bu şekilde mesela kaydedelim. Başka güvenlik, spam, işte recaptcha falan var. Kullanıcı hesapları geçtik. E-posta bildirimleri, kullanıcı blokları. Sitenizde blog varsa, blog yazıları falan paylaşıyorsanız buradan kullanıcıları da teşvik edebilirsiniz. İçerik gönderirler. Daha da böyle güzel etkileşim olur. Mesajlaşma var, işte aynı söylediğim gibi. Yüklemeler, yükleme izni verebiliyorsunuz. İçerik kısıtlamaları diye bir şey var. Bakın şuna bakalım hem. İçerik kısıtlama olayında bir yazı yazdığınızda mesela arkadaşlar, bir yazı blogda, bir paylaşım ya da blogda ya da grupta şöyle seçenekler çıkıyor. Hatta şöyle yapalım. Tüm yazılar, yeni yazı ekle diyorum. Gözüküyor mu? Gözüküyor değil mi? Tamam, gözüküyor. Şu şekilde sağ tarafta bakın profile grid yazıyor. Özel erişim ayarlarına uygulansın mı? Bunu açtığınız zaman bakın içerik herkes tarafından erişilebilir bilmem ne falan. Bu şekilde içerik kısıtlaması yapabilirsiniz. Kullanılabilir bence. Tekrar
ayarlara gelelim. Bizim localhost'ta bugün ne olduysa. İçerik kısıtlaması, kayıt formları, profil bildirimleri demiş. Profil sekmeleri. Bakın sekmeler yine dikkatinizi çekecek bir alan. Bakın hakkında gruplar, blog mesajlar bilmem ne falan demiş. Hakkında gruplar. Bu şekilde bunların yerlerini isterseniz değiştirebilirsiniz arkadaşlar böyle. Şöyle alıp şöyle bu tarafa atabilirsiniz. Böyle alabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Özel profil, başka kullanıcı bir de ödemeler. İşte eklentinin ücretsiz bölümündeki tek dezavantajı bu. PayPal. PayPal kullanıyor arkadaşlar ücretsizde. Ne yazık ki bizde kullanılmadığı için bunu açamıyorsunuz. Burada en mantıklısı olan işte WooCommerce üzerinden mecburen öyle bir şey yapmanız gerekir. Şimdi şöyle yapalım. Bu uzantılardan bir WooCommerce'i, evet WooCommerce bağlantısını bir kuralım. Bir tane de grup oluştur. Hatta bir tane grup oluşturalım ki önce. Ondan sonra da uzantı. Bir tane uzantı kurayım. Nasıl kurulduğunu göstereyim size. Şimdi gruplara gelelim. Ayrıca gruplar açmak istiyorsunuz. Yeni gruplar açacaksanız. Şimdi bu varsayılan eklenti kuruldu. Bunu da silebilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Eklenti kurulduğu zaman böyle bir grup geliyor. Bakın grup kayıt formu. Hemen şuna bir bakalım. Gruba katılmak için böyle bir form çıkıyor mesela arkadaşlar. Kullanıcı adı bilmem ne falan işte bakın şifreler. Yani bir çeşit bir takım bilgiler istiyorsunuz. Personel detayı istemiş tamam. Burada mesela bölümü düzenli dediğinizde oradan ismini değiştirebilirsiniz mesela. Oluşturulan gruplar bir tane grup oluşturursunuz. Gruba mesela sayfa da oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Grubun kendi böyle sayfalar kısmında aynı varsayılan bak şu şekilde neredeydi? Bakın bu varsayılan kullanıcı grubu. Bir sayfa bu sonuçta. Grupları isterseniz sayfa da yapabilirsiniz. Yani sayfalar oluşturabilirsiniz artık. O size kalmış. İsterseniz de oluşturmayın. Hiç sıkıntı değil. Buraya yeni bölüm nasıl eklenir ya da buraların yeni bölüm nasıl eklenir? Yeni alan yeni bölüm. Yeni bölüm dediğinizde hobi diye bir şey yazalım. Hobi. Kaydet diyorum. Bakın hobi diye burada çıktı. Buraya alanlar ekleyebilirim. Yani bir şey sorabilirsiniz. Bir metin oluşturabilir. Ülke mesela kullanıcı seçimi yapılması için tüm ülkeler açılı liste. Mesela bunu atalım. Bugün benim evet şeyde biraz sıkıntı var localhost'ta nedense. Profil alan adı, profil açıklaması, CSS'i varsayılan değer, profil alan simgesi yani bir şey koyabiliriz oraya. Bölüm ilişkilendir. Nerede olsun? Hobi kısmında olsun. Aynı şey gibi düşünün bunu. Videolarda böyle ağırlıklı koşullu alanlar falan ya da alan oluşturuyor. Genellikle emlak sitelerinde yapmıştık bunu. Emlakta vardı. Başka neler birkaç tane daha böyle sektör videolarında vardı. İşte bir alan, bölüm ve alanlarını oluşturuyorduk arkadaşlar. Onun gibi düşünün. Bunu seçtiğinizde bakın Türkçesi burada da yazıyor zaten açıklaması yazıyor arkadaşlar. Yalnızca yönetici, site sahibi falan görebiliyor. İsterse sekmeler kısmında da göstermeyebiliyor. Profil sayfasında göster demiş. Kullanıcı profil sayfasında gösterin. Varsa kayıt formunda göstermek ancak kullanıcı profil sayfasını gizlemek tamamen mümkündür demiş. Yani orada göstersin. Grup sayfasında görüntüleme, filtre bilmem ne falan. Neyse bunları çok fazla bir şey. Herkese açık. Tamam. Tamam kaydet diyelim yani. Çok da bir şey yapmayalım. Hobi diye bir bölüm açtık. İçinde de bir tane alanımız var. Nerede bu? Default yani varsayılan kullanıcı grubunda. Şöyle bir bakalım. Profili düzenle, kişisel bilgiler, hobi kısmına. Herhangi bir şey yok gerçi işte. Şöyle bir şey yapalım. Bir dakika. Şunu alalım. Yeni pencerede bir açalım bakalım. Al groups bakalım. Gruba katıl dediğinizde ne diyor, ne yapıyor? Kişisel bilgiler, burada hobi. Ya bu ikamet kısmını bunun içine de ekleyebiliriz. Onda bir sıkıntı yok zaten de. Yeni bir bölüm oluşturduk. Artı işte bir alan oluşturduk. Onu gösterdim size mesela. Buradan da ülkesini seçebiliyor. Yapılabilir şeyler arkadaşlar. Böyle kalsın burada neyse. Onun haricinde direkt nereye gidiyordu? Ayarlara gidiyordu herhalde. Yok grupla ilgili şeyler bunlar. Tamam ayarları. Grubun ayarları. Kullanıcı grubu demiş mesela varsayılan bu da mesela ne diyelim site grubu. Site grubu diye ismi değiştiriyorum. Grup açık kapalı seçebiliyoruz. Bakın grup sayfası. Buradan işte bir sayfa oluşturursanız özel bir sayfa oluşturursanız o gruba ait o sayfayı seçebiliyorsunuz. Ondan sonra kaydedelim. Üyelik sistemi. Bakın üyelik sınırı var. Ücretli üyelik var. Mesela açtığınızda burada işte bedelini yazıyorsunuz filan. Kullanıcı yönetimi var. WooCommerce bağlantısı filan. Bakın grup müdürü. Müdür diyebiliriz buraya. Grup yöneticisi etiketini yeniden adlandırmak isterseniz buradan tanımlayabilirsiniz demiş. Grup yöneticisi olarak grup yönetici bayrağı,
bayağı işte ne bileyim bir şey yapmışlar ya. Her şeyi incelikleri bayağı düşünmüşler yani. Buradan grup yöneticisi seçebilirsiniz. Grup kayıt formu, e-postalar, forumlar, işte grup kayıt formu alanları. Da direkt bize eklentiye gönderecek herhalde. Yok, tamam, buraya göndermiş, tamam. Gene aynı yere. Böyle. Şimdi bunu da hemen hemen anlamışsınızdır diye düşünüyorum ben. Şimdi bir tane de uzantı kuralım. Şimdi gittik, sayfalarından uzantıları indirdik. İhtiyacımız olan uzantıları indirdik. İşte WooCommerce olsun, diğer farklı uzantıları indirdik. Normal eklenti kuruyormuş gibi zaten kuracaksınız arkadaşlar. Geliyoruz eklentilere. Yeni eklenti ekle diyorum. Eklenti yükle diyorum. Çünkü dosya bizim bilgisayarımıza zaten onu zipli olarak indirdik. O yüzden hemen bilgisayardan alacağız dosyamızı, kurulumunu yapacağız. WooCommerce'i bir kuralım. WooCommerce bağlantısını bir kuralım. Aldım, şöyle attım. Şimdi kur diyorum. Etkinleştirelim. Etkinleştirdiğimiz zaman direkt zaten bakın şeye geldi. Eklentinin ayarlar kısmına geldi. Şimdi bunun tabii ki dil dosyası var arkadaşlar. Ayrıyetten. Onu da yükleyebilirsiniz. Onları tabii ki sitede paylaşacağım. Kendi sitemde paylaşacağım arkadaşlar. Eklentinin kullandığı dil dosyalarını tek bir dosyada paylaşacağım. Oradan tamam, bu açık zaten. Hemen şöyle şunları da açalım mı? Tamam, açalım. Tamam, adresler. Tamam, bunu da açsın. Everyone, herkes görsün, tamam, neyse. Maliyetten ücretli, bakın ücretli daha göstermiştim, ona yönlendiriyor. Şimdi kurduğumuz uzantılar bakın burada çıkıyor. Ne kadar uzantı kurarsanız ücretsiz olanların hepsini kuracaksınız, burada çıkacak zaten. Ne yapalım? Gidelim şimdi mağazamızda bir alışveriş yapalım. Bir tane şöyle bir şey alalım. Tamam, siyah seçtik. Sepete ekle diyelim. Ödemeye geçelim hemen. Tamam. Siparişi onayla. Hemen siparişlere gelelim. Evet ya, bugün şey var. Bilgisayarda bir gariplik var benim. Geldik. Ödeme bekleniyor. Hemen ödendi yapalım. Tamamlandı. Şimdi hemen profile bir geçelim. Bakın. Alınan ürün, sepet bu zaten. Bu da ürün yorumları. Tabii dediğim gibi şey, yani Türkçe dil dosyası olması lazım arkadaşlar. Kişisel bilgiler, gruplar, bloklar, ayarlar. Aslında şöyle bir şey var. WooCommerce, eğer e-ticarette işte hani e-ticaret sitenizde bunu kullanacaksanız, bunu mesela normal e-ticaret WooCommerce'te gelen hesabın sayfasının yerine de kullanabilirsiniz gibi geliyor. Eğer dijital yani dosya indirmiyorsanız, çünkü dijitalle ilgili bir şey yok burada. Örnek olarak şöyle şunu demek istiyorum. Mesela buradaki panoya geldiğimizde WooCommerce'in bize vermiş olduğu hesap sayfası var ya arkadaşlar, bakın. Burası siparişler, indirmeler, adresler. Bir indirme yok orada zaten. Tabii indirme yok. Hesap detayları, favori listesi. O bu yani favori listesi. Evet, o da var. Oturumu kapat demiş. Kullanabileceğiniz hemen hemen her şey var. Adresler, ondan sonra siparişler. Hepsini görebiliyorsunuz. Bir şekilde bu da kullanılabilir diye düşünüyorum. Yani olabilir mi? Niye olmasın? Ayarlara baktığınızda bakın. Gizlilik, şifre, hesap detayları, gizlilik de var. Bakın gizlilikte mesela profilinizi buradan gizleyebilirsiniz paylaşılıyorsa. Ondan sonra bakın grup ve dizine arama sonuçlarından gizle. Bunu da seçebilirsiniz. Siparişlerim. Bakın bu şekilde. Hesabı sil falan da var. İşte burada bir hata şu, herhalde yeni gelecek güncelleme ile düzelir. Çünkü bakın ürün aldım ben. Acaba ben admin olduğum için mi ya? Buradan profil resmimizi, kapak resmini mesela güncelleyebiliriz. Hemen bir tane kapak dosya seç diyelim. Şöyle alalım. Bu şekilde kapak resminizi, profil resminizi gene aynı bu şekilde değiştirebilirsiniz. Şöyle kısmı alsın. Böyle. Kırp ve kaydet. Bakın bu şekilde. Profil resmi de aynı şekilde yapabilirsiniz. Detaylar, çok fazla detaylar arkadaşlar. Şeyi unuttuk arkadaşlar, bak hemen aklıma geldi. Gruplara gelelim. Gruplarda demo içerikleri, yeni grup oluştur var. Tamam, yeni gruba bastığınızda zaten oluşturur. Demo içerik alalım şimdi. Demo içerik güzel yapmışlar bunu da. Hemen bakın şimdi size bunun da uzantısını kuracağız. Hemen o zaman bunu da kuralım bari ki, çünkü o önemli bir yerde. Onu kurunca bayağı yeni eklenti. Yok, bugün bu videoda ayar oldum biraz. Bilgisayar biraz tuhaf çalışıyor. Hemen demo content. Tamam. Eklenti yükle.
Demo grup verilerini almak için tekrar genel ayarlar sayfasına geliyorsunuz arkadaşlar. Demo content uzantısına tıklıyoruz. Ondan sonra burada mesela kaç tane grup? 3 olsun. Buradan da işte 10 kişi olsun. Her grupta 10'ar kişi olsun. Örnek olarak import diyorum. Şimdi o demo verileri içeri alıyor arkadaşlar. Bizde 3 tane grup oluşturacak. Ondan sonra o grupların içinde de 10'ar kişi olacak. Yani bu şekilde bir demo veri size vermiş oluyor. Yani güzel. Bunu da düşünmüşler. 3 tane grup olmuş diyor. Hemen bakalım. Gruplara geçelim. 30 tane de kullanıcı geldi bu arada. Bakın 10, 30. Farklı 30 tane kullanıcı. Bak şöyle bize doktor grubu yapmış. Astronomi yapmış. Bu 3 tane grup daha açtı bize. 1, 2, 3, 4, 5 bu bizim açtığımız yönetici grubu. Site grubu varsayılan olarak. Üye listesi. En azından şöyle bir şey olur. Bir fikir edinebilirsiniz. Hani grup oluşturmada bakın kullanıcılar, resimler falan var, bilmem ne var. Üyelere geçiyor zaten buradan direkt. Demo içerik böyle gruplar oluşturabiliriz. Başka ne söyleyebiliriz eklenti hakkında? Başka da bir şey yok. Benim not aldıklarım da yok. İşte mesajlaşmalar var ama özellikle de arkadaşlar bu eklentiyi kurduğunuzda uzantılarını da muhakkak kurun. Ücretsiz olan uzantılarını kurun. Eklenti arkadaşlar ücretsiz versiyonuyla çok fazla özelliği var. Biraz zamanınızı alır. Ayarlaması, test etmesi falan biraz zamanınızı alır. Ama onun haricinde vermiş olduğu özellikler gayet iyi, başarılı bence. Bu şekilde kendilerini geliştirirlerse halihazırda olan kullanıcı profili eklentilerine bence çok büyük bir rakip olurlar. Ve sayfanızda bunları yaptığınız zaman belli bir üye kapasiteniz varsa da özellikle çok ciddi anlamda bir etkileşim sağlayabilirsiniz. Profil sayfasında işte böyle blog göndermeler, yazışmalar, çizişmeler falan derken hele bir de e-ticaret sayfanız falan varsa orada öyle bir şeyler yaparak sayfada ciddi anlamda bir etkileşim sağlar. Bence bu da faydalı bir şey, güzel bir şey. Eklentiye bir şans verin, deneyin bence. Kurabilirsiniz. Eğer arıyorsanız böyle bir eklenti, kullanıcı profillerini yönetmek, artı işte böyle gruplar oluşturmak, biraz daha böyle hem e-ticaret hem sosyal bir site tarzında bir şey istiyorsanız bu eklenti kullanılabilir bence. Ben denedim, dediğim gibi tavsiye ederim. Güzel. Benim hoşuma gitti yani. Ve zamanla da daha da güzellikler olur diye düşünüyorum. Böyle güncellendikçe daha farklı bir şeyler de ekleyebilirler diye düşünüyorum. Buraya kadar seyrettiyseniz, sabrettiyseniz teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer değilseniz tabii ki desteklerinizi bekliyorum. Dil dosyalarını kendi sistemden maxtentment.com sistemde paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz dil dosyalarına, çeviri dosyalarına. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.